Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, Gala Manşet kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinan, Sinan ile Gala Manşet muhteşem başlıyor yine. Hazırlanın, kemerlerinizi bağlayın ve beğenmeyi ve takip etmeyi de lütfen unutmayın değerli dostlar. Evet, hepinize iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Ulusal Egemenlik çok önemlidir. Egemenlik Bayramı, egemen ülkeler kendi kendilerini yönetirler ama ümit ediyorum ki en kısa zamanda biz de bu şekilde bayramları daha güzel kutlamak üzere toplanır. Daha mutlu bir ülkede yaşamayı ya ömrümüz yeter ve ben inşallah ömrümüz böyle daha mutlu bir ülkede yaşamayı sağlar. Bakalım neler olacak. Evet, bugünkü konumuz yani programımızın başlığı Okan Buruk'u sevdiğiniz kadar keşke Galatasaray'ı da sevseniz. Evet değerli dostlar, WhatsApp gruplarındaki üye abilerim, kardeşlerim, diğer taraftan sosyal medyadaki birçok kişi Okan Buruk'un ne kadar başarılı olduğunu, bu son haftalara geçeceğini anlatıyorlar. Türkiye Kupası elenmenin çok daha isabet olduğunu, zaten takımın da bu kadar yorgunluktan sonra, bu kadar maçtan sonra olmasın bir Türkiye Kupamız daha. Zaten Türkiye Kupası en çok kazanan takımımız diyerekten Okan Buruk'u savunmaya geçtiler. Yok işte Osimhen yok, Okan Buruk'u savun. Yok işte takımda Günay kötü ıslıkla Okan Buruk'u savun. Yok efendim Ahmet Kutucu leşmiş çöpmüş Okan Buruk'u savun. Okan Buruk'a da kimse laf ettirtmiyor. Bir takım diyelim kişiler laf ettirtmiyor. Ben de 3 senedir ediyorum. Etmeye de devam edeceğim. Okan Buruk'un daha gelmesine karşıydım. Geldi, iyi bir futbol oynattı. Sonra anladık ki Moritz Wolf gidince meğersem futbolun kerameti Okan Buruk'ta değilmiş, Moritz'teymiş. Bir de haftada bir oynamamızdaymış. Bir de o takımın açlığındaymış. Sonradan öğrendik bunları. Mertens'teymiş, Icardi'deymiş. Takım içerisindeki bu güzel futbolu sağlayanlar taktiksel değilmiş, kişisel becerilermiş. Benim 3 sene önce, 4 sene önce anlatmaya çalıştıklarımı, sosyal medyada anlatmaya çalıştıklarımı, yazarak anlatmaya çalıştıklarımı, bugün sanki biz 4 senedir zaten biz bunları söylüyordunuz. Hadi lan bırak. Kim neyi söylüyordu? Kimsenin bir şey söylediği yoktu. Evet, söyleyenler vardı. 3-4 kişiydik. Bunlara da deli muamelesi yapılıyordu. Ama ben yılmadan usanmadan bütün girdiğim space odalarında, hala Twitter'da, hatta WhatsApp gruplarında bunun böyle olmadığını söyledim. Evet, hepimiz lafımıza geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. 2. dakikadayız videonun ve hepiniz Okan Buruk'un ne kadar çalışmadığını gördünüz. Çünkü Türk teknik direktörler maalesef başarılardan sonra egolarına, kibirlerine yeniliyorlar ve kendilerini geliştirmemek üzere bir savunma mekanizması yaratıyorlar çok enteresan bir şekilde ve aynı ezberle çok daha başarılı olacaklarını düşünüyorlar. Başakşehir'den kovulmadan önceki şampiyon olduğu sezonun sonrasında neredeyse küme düşecekti Başakşehir. Yollar ayrıldı kendisiyle. Dediler ki efendim Okan Buruk çocuğu hasta olduğu için şifalar dilemiştik o dönem. Hasta olduğu için ayrıldı. Hayır dedik ya. Meğerse biz boşuna şifa dilemişiz. Okan Buruk dedi ki başkan beni çağırdı, eski arkadaşımdı zaten. Artık bunun böyle gidemeyeceğini deyip yollarımıza ayırdık. Ben ağlayarak çıktım toplantı odasından. Ben toparlayacaktım takımı. Avrupa'da iyi gidiyorduk. Türkiye'de de toparlamak üzereydik. Bir transfer dönemi daha geçirseydim ben neler yapacaktım dedi. O zamanki Büyük Başakşehir Başkanı görmüş ki Okan Buruk'un bu transfer obezitesini mevcut takıma da bir futbol oynatmadığını anlamış ki Başakşehir'le yollarını ayırdı. Hem bize geldi. Biz de 13. olan takımla değil, yepyeni bir takımla onu karşıladık. Ve şampiyon olduk. Haftada bir oynayan bir Galatasaray, şampiyonluğa da ihtiyacı olan bir Galatasaray. Doğru bir şekilde kenetlenince ortaya çok güzel bir sinerji çıktı. Sonraki zamanlarda ki ben ilk sene oynadığımız futbolda diyordum ki eksiklerimiz var. Yanlış işler yapıyoruz. Bu çünkü şudur. Bir futbolda bir ezber vardır. Sen o yüzden Liverpool'a karşı, Ajax'a, Atletico Madrid'e, bilmem kime karşı zaman zaman başarılı sonuçlar alabiliyorsun. Çünkü adamların bir ezberi var. Onları oturup çözdüğünde maça çıktıklarında 3 aşağı 5 yukarı aynı futbol oynuyorlar. Sen de onları çözdüğün vakit karşı refleks geliştiriyorsun. Nasıl ki Gençler Birliği, nasıl ki Konya'da, nasıl ki Kocaeli, Selçuk Hocalar, onlar bunlar, Burak Yılmazlar sana karşı Antep'te hayvan gibi çalışıyorlar. Senin açıklarını buluyorlar ve bunları hatta televizyonlarda bile dile getiriyorlar. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Onlar dersinde iyi çalışıyor. Sen ne zamanki Avrupa Kupası'nda işte de var böyle vitrin maçlar var. Takımın da zaten çok iyi hazırlanıyor. Bunun karşılığında sen de iyi hazırlanıyorsun ve başarı geliyor diyelim. O da belli oranda. 2 sene önce de gelmedi. Bu sene aç. Bu sene
hakikaten daha başarılıydık diğer senelere oranla. Evet. Dediğim gibi işte Okan Buruk maç sonu o maç içerisinde daha başladı zaten. Ahmet Kutucu'yu yaktı ilk şeyinden sonra 10. yani hata yaptıktan 5 dakika içerisinde Ahmet Kutucu'yu kenara aldı, yuvarlattı. Günay'ı yapacak bir şey yok. Kalecidir. Icardi yeri geliyor. Boş kaleye 5 tane gol kaçırıyor. Osimhen de kaçırdı. Barış neler yapıyor? Dağlara taşlara topu vuruyor. Öyle oluyor, böyle oluyor. Penaltı bile kaçabiliyor. Senelerce penaltılar da kaçtı bizde biliyorsunuz. Kaleciler de en günahsızlardır. Evet, en son kalenin son yani zurnanın zırt deliği olduğu için onların yaptığı hata maalesef golle sonuçlanıyor. Keşke böyle olmasaydı ama yapacak da bir şey yok. Oldu. Hayırlara vesile olsun diyelim. İlk pozisyonda bir hatası yoktu. İkinci pozisyonda da çıktı o topu bloke etmesi gerekiyordu. Günay'da topları bloke edememe rahatsızlığı başlamış ki bu bir kaleci için çok kötüdür. Kaleci dediğin topları bloke etmekle mükelleftir çünkü elini kullanıyor. Bunu da geçtik. Maç sonunda zaten ben dedi yedekler arkadaşlar çok oynamaya istekliydiler dedi. Ben de buna kandım, oyuna attım ama performans alamadım dedi. Kim diyor bunu? Ben oyuncularımı oyuna atarım. Onlar yetenekli ayaklarım maçı çözmesini beklerim diyen Okan Buruk. Kaç tane böyle şeyi var. Sonra ders aldım diyen Okan Buruk. Ben futbolcularımla bunu konuşacağım diyen Okan Buruk. Bizi hırslandıran sözüm ona Okan Buruk ama baktık hırslanmıyoruz. Kocaeli maçında da gördük zaten bunu hırslanmadığımızı. Allah selamet versin. Gene iki ileri bir geri bir maç oynadık. Tek yaptığımız şeyin defanstan ve kanatlardan uzun toplu ileride preste onu da yapmaz olduk. Onu da beceremiyoruz. Topu ileri atıyoruz ama pres hak getiri. Adamlar çok rahat orta sahaya geliyorlar. Volkan Demirel senelerce teknik direktör yaptığı çok bir başarısı yok. Bir Hatay başarısı var. Bodrum'a küme düşüyordu ki bıraktı küme düşerken bana yazmasın diye. Sonra gitti yorumcu oldu. Yorumcuyken de dedi ki Okan Buruk'un takımlarına karşı dedi ben rahatım çünkü biliyorum ortayı kapatmam gerekiyor. Ortayı kapattıktan sonra da geri kalanında defans arkasına kanatlar yani bekler çok ileri çıktığı için kanatlardan hızlı hücumla Galatasaray'a karşı her zaman pozisyon yaratırsınız dedi. Ben de zaten senelerden beri bunu söylüyorum. Bekleri öne çıkardığımızdan dolayı bir bokada yaradı yok bekleri öne çıkartmanın. Onun dışında işte arka taraf boşaltıyoruz. Oradan Apo Kerim'le Davinson Sanchez oralara basmaya çalışıyor. Onların da ağır futbolcularken hızlı iki tane zenci futbolcu da orayı da rahatlıkla çözebiliyorsun. İşte son 3 senedir zaten Galatasaray'ın en büyük defolarından bir tanesi ve bunu kapatmak için hiçbir çaba sarf etmeyen bir Okan Buruk. 4. senenin sonunda da Okan Buruk yoruldu. Bu sezon çok fazla performans gösterdi. İşte oğlunun meselesi var. Barcelona turları var. Bir sürü defosu var ama başında bir başkan olmadığı için başkanımız şu anda inşaat işleriyle uğraşıyor. Sağ olsun. Bugün de gitti çok kıymetli bir stadımızın yanına tesisleşme hamlesi başlattı. Çok önemlidir ama bu böyle yol yaptı, köprü yaptı, alkışlayın falan durumunu ben çok hazmedemiyorum. Çünkü burada gelen başkanların bunu yapması gerekiyor. Yani bugüne kadar niye yapmadı? Borçlardan dolayı yapmadı. 2017'de Dursun Başkan bıraktığında stadın ön tarafına, otopark tarafına basketbol salonu yapacaktı. Kapalı basketbol salonu. Tabelası takılmıştı. Fakat zamanında yani ruhsat alındıktan 3 sene içerisinde yapılamadığı için parasal durum oluşmadığından dolayı yapılamadı. Florya satıldı, geri alındı. Ondan sonra şimdi Florya'dan bir para gelecek. O para zaten yok. Yani gelecek ama bitecek. Yani bir şeyi kapatmayacak. Biz hala borç içinde kalacağız. Sadece Mecidiyeköy'ün durumu belli değil. Riva'dan bir para geliyormuş. Ne kadar geliyormuş kimse bilmiyor. Bir şeyler yazıyorlar rakamsal olarak ama ChatGPT'ye sorduğunda Galatasaray batık faaliyet zararı yapıyor diyor. Faaliyet zararı dediğiniz şey aslında kimsenin anlamadığı ama çok kişinin anladığı. Yani yaptığın ana iş kolundan. Yani sen bakkalsın, tamam mı? Bir taraftan da emlakçılık işi yapıyorsun. Bakkaldan zarar ediyorsun. Ama asıl işin o. Senelerin bakkalısın. Dededen kalma dükkanın var. Tamam mı? Dededen kalma dükkanın var. Bakkalsın. Ama ondan zarar ediyorsun. Bunu emlakçılık yaparak ya da işte orada inşaatlarda çalışarak telafi ediyorsun. İşte bu faaliyet zararıdır. Böyle anlatayım ben size. Bu işler bakkal defteriyle yönetilir. Çok basittir. Sizin bir şirketiniz varsa şu anda bizlere sunulan işte divanda sunulan hiçbir ekonomik mali rapor sunulmaz. Bunu insanlar kafanıza atarlar. O Dursun abinin CEO'su veya genel müdürü bu raporları getirip Dursun abiye gösterse siz ne yapıyorsunuz kardeşim beni batırmaya mı çalışıyorsunuz öldürecek misiniz der. Veya İbrahim Bey bunu sunarken böyle bir raporu
patronuna sunsa nasıl bir tepkiyle karşılaşır bilmiyorum. Orada yapamayacağınız şeyleri lütfen Galatasaray'da yapmayın. Siz burada seçilmiş, bizim için Galatasaray Spor Kulübü daha iyiye götürmeye çalışan insanlarsınız. Diğer taraftan 23 Nisan bugün neşe dolu insan dedik. Bugün temel atılıyor dedik. İnşaat firması kim bilmiyoruz. Ne kadar para harcanacak bilmiyoruz. Kim sponsor bilmiyoruz. Bunların hiçbir tanesi bilinmiyor. 3 senede bitirecekmiş. Onu da bugün tesadüfen öğrendik. 3 senede biteceğini. Zaten Dursun Başkan bu seçimden sonra bir seçim daha başkan adayı olacakmış. Projeleri bitirmek üzere. Diğer taraftan Okan Buruk'a dönecek olursak kadro değerlerinden artık gına geldi söylemekten. Çünkü anlamıyorsunuz. Hala da Okan Buruk'un çok başarılı olduğuna inanıyorsunuz. Çünkü bu Okan Burukçusunuz. Çünkü Okan Buruk'u seviyorsunuz. Önemli olan Okan Buruk değil, bu takımın oynadığı futbol. Bayern Münih Alman Ligi'ni gene domine etti. 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın da şu anda şu 4 hafta kala şampiyonluğu çoktan ilan etmesi gerekiyordu. Anadolu'da bırakılan bir 10 puan var. Derbiler hariç, yani Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hariç bırakılan 10-12 puan var. Hiç hoş değil. Bu 12 puanı da üstüne koysan şu anki puan durumuyla beraber zaten sen otomatik olarak şampiyonluğunu neredeyse ilan etmiş oluyorsun. Bunları kaybetmemen gerekiyordu. Oynadığımız futbol zaten akıllara zarar. Yaptığımız değişiklikler akıllara zarar. Bir tane genç çocuk daha bugüne kadar çıkartamadı Okan Buruk. Bu zaten küllüm zarar. Galatasaray Spor Kulübü üyesi aynı zamanda kendisi ama Galatasaray'a zarar verebilecek en büyük unsur bu. Faaliyet zararı diyoruz. Sen yaptığın işten zarar ediyorsun. Bugüne kadar satabildiğin tek oyuncu, büyük para aldın bu ev. Onu da geri kiralıyorsun. Kim dedi ya birisi? Sağ beke sattık, 60 milyon avro harcadık. Pardon, 100 milyon avro harcadık. Geri boyayı geri aldık. Aynısını Gomis zamanında yapmıştık. Gomis'e göndermiştik. 60 milyon harcamıştık. Gene döne Gomis'e dönmüştük. Singo diye bir adam oluyorsun. 30 milyon avro verdi diyorsun. Allah selamet versin. Singo kalitesinde oynayacak çok adam var. Hatta üstünde oynayabilecek çok adamlar varken. Singo'yu alıyorsun. İlkay'ı alıyorsun ama İlkay'dan bir verim alamıyorsun. Hiçbir şekilde kapalı hücum, defanslara hücum etme taktiği çalışmıyorsun. Çünkü ben oldum, ben biliyorum kafalarındasın. Hiçbir şey bildiğin yok. Takımın kendi kendine bunu çözmesini bekliyorsun ama nasıl çözeceğini onları göstermiyorsun. İşte bir tane hücum yapıyorsun. Gençler Birliği'nin ilk attığımız gol müthiş bir hücumdu. Defans arkasına sarkılan tek pasla kaleciyle karşı karşıya bırakılan. Bir daha yapabildim mi? Hayır. İşte ne bileyim 2'ye 1'lerle ortadan gelip ceza sahası içinden penaltı noktasına top çıkartıp gol atıyorsun. Bir daha denedin mi? Hayır. Oyun içinde bile denemiyorsun. Yani bırak haftaları denemeyi, yani bir zaman içerisinde o Gençler Birliği maçının içerisinde attığın golün aynısını bir de atmak üzere hiçbir teşebbüsün yok. Ama Avrupa'lı böyle yapmıyor. Liverpool'u, Juventus'ta onda bunu oynadığında adamların belli bir sistematik hücumları var. O sistematik hücumları içerisinde o kadar güzel top pas çevirip o kadar güzel, yani 3. 4. 5. taktikleri uyguluyorlar ki seni yenmeye çalışıyorlar, alt etmeye çalışıyorlar. Bayern Münih Almanya Ligi'nde şampiyon oldu, domine ettin dedim. Çünkü parası var evet, ama Almanya Ligi'nde, hangi Almanya Ligi'nde? Hani denir ya, bu sakın Almanya Ligi'ne iddia yapma, kupon yapma, ne olacağı belli olmayan bir ligdir. Bunu söyleyince de kötü oluyoruz, bilmem ne oluyoruz, öyle oluyoruz, böyle oluyoruz, şöyle oluyoruz. Önemli değil. Dediğim gibi Galatasaray'ımız önümüzdeki sezon ümit ederim ki Okan Buruk'la devam etmez. Çünkü Okan Buruk artık yoruldu. Okan Buruk yorulduğu için de kendisi de ne biraz dinlenme arası mı verelim, Avrupa'da kendini deneme molası mı verelim, artık ne yapalım ben de bilmiyorum. Bir orayı kendileri çözecekler. Arda'ya fitim. Xabi Alonso'ya çok fitim ama gelmez. Geleceğini düşünmüyorum. Keşke Xabi Alonso gelse. Çünkü Bayer Leverkusen'i böyle bir ligi domine etmiş, Bayern Münih'in önünde şampiyon yapmış bir adam. Real Madrid'de 2.24 gibi muhteşem bir puan ortalamasını tutturmuş ama Mbappe'li o Vinicius çetesine maalesef yenilmiş bir adam. Bilgisayar açılmıyor pili bittiği için. Şimdi kalkıp da şarjını takamayacağım. Diğer taraftan valla Arda'ya okeyim dedim. Xabi Alonso'ya okeyim dedim. Kadroda değişiklikler olacaktır ama inanın futbolu doğru oynatan, doğru bilen, genç çocuklara da şans veren, haftada 3 kere 3 günde bir maç yapmayı bilen, ona göre çalışan, ekibi kuvvetli, taktik kondisyon anlamında da, yani kondisyon anlamında da biz ileri taşıyacak bir adama ihtiyacımız var. Okan Buruk şu anda kendi liginde şampiyonluğa, Avrupa'da, kendi Avrupa Ligi'nde de şampiyonluğa doğru gidiyor. Yolu bahtı açık olsun. Ümit ederim ki Arda gelir. Evet, hataları var mı yok mu? Var. Bir sürü var. Ama hangimizin hatası yok ki? Gençlik hataları diyelim. Kendisinin de söyleyin adını,
şeyini seyretmiştim, belgeselini. Çok da etkilendim. Güzel de bir çocuk. Kalbi temiz bir çocuk. Haksızlık ettik. O da bize haksızlık etti. Karşılıklı yanlışlarımız var ama bu kadar yanlışın içerisinde Okan Buruk'un yanlışlarını mazur görürüz. Sıkıntı yok. Bağrımıza basarız. Ben Arda'yı seviyorum. E, Neden olmasın? Okan Buruk'tan sonra da o gelir. Aslanlar gibi Galatasaray'ı uçurur. Dediğim gibi başkan da eğer şimdi bu hakem meselesi var. Bugün açıklandı Yasin Kol. Ya var, ne zamandan beri var da bize doğru çalışıyor. Hiçbir zaman var bize doğru çalışmadı. Hep hatalı çalıştı. Hatırlayın Cücü'nün Onyekuru'ya kırmızı kart vermediği pozisyonu VAR'a gidip VAR'da çalışmayı Fenerbahçe'nin offside'dan attığı golleri hatırlayın. Bizim Başakşehir'le kapıştığımız sene bize verilmeyen attığımız golleri hatırlayın. Muslera sürekli eliyle böyle böyle yapıp böyle böyle yapıyordu. Yani biz bu cenderelerden çok çıktık. Beşiktaş'la yarıştığımız sene Babel'in koluna çarpan topu omzuna çarpan topu gol diye iptal ettiler. Yani biz VAR'dan bugüne kadar hiç hayırlı bir karar almadık. Bir tane Sivas maçı kararı var. Onun dışında coğrafi offside'ımız var mesela. Biz bunlarla yarışıyoruz ama buraya başkan, bu yeni başlamadı. 10 seneden beri olan bir şey. Dursun abinin bunları biliyor, Dursun Başkan'ın bunları biliyor ve buna karşı bir önlem alıyor olması lazım. 500 gün önce istifaya davet ettirdiğin TFF'yi istifa ettiremiyorsan, Yasin Kolu birkaç maçtır 6 tane derbi yönetmiş, düdük astıramıyorsan kusura bakma, o koltukta oturmayacaksın. Çünkü Burak Elmas'a çok ağır eleştirilerde bulunduk. Rahmetli Mustafa Cengiz'e çok ağır eleştirilerde bulunduk. Sırf bu konulardan dolayı Space odaları açıldı, Clubhouse odaları açıldı. Üyeler, başkanlar, onlar bunlar geldi. Ağza gelemeyecek bir sürü laflar söylendi. Adamları hasta ettik, gönderdik. Ondan sonra abi kusura bakmayın da yani şimdi adı Dursun abi olunca çok iyi oluyor. Niye inşaat yapıyor? Abi yol yaptı, köprü yaptı, yapacak. Yani kusura bakmayın. İşte dedim, niye öncekiler niye yapmıyor? O kadar borç yüküyle bırakırsan Galatasaray Spor Kulübü'nü, adamlar Galatasaray Spor Kulübü o borç yüküyle alınca da feleğe şaşıyor. Mustafa Cengiz Başkanı ekonomik şey yapmasaydı, ekonomiyi düzeltmeseydi, Burak Başkan geldiğinde sponsorlardan gelen paraları arttırmasaydı da yanmıştık. Arttırdığı için ve takımı da düşük bütçeli kurduğu için, ki o takım namağlup gidiyordu Avrupa'da. Biz bugün bunları yapabiliyoruz. Hala acaba Dursun abi Riva'yı Florya'yı satabileceğine ikna olmasaydı bu kadar transfer yapar mıydı? Soru işareti. Bilmiyorum, bakarız. Ki gelecek para da dediğim gibi çöptür. Hiçbir yere bir faydası olmayacak. 200 milyon avro zaten sırf 3 sene sürecek bu inşaat var. Sponsoru bulun dediğini ama kim buldu ne buldu bilmiyorum. Eğer 200 milyon oraya vereceksek, 200 milyona takım kuracaksak 400. Her sene veriyoruz 120. Zaten bütçe geldi bize. Sizlere de geldi, gördünüz mali bütçeler. 7.2 kazanıyoruz. 7.2 harcıyoruz. 5.6 kazanıyoruz. 1.6 zararımız var. Zaten finansman zararımız var. Olacak gibi değil. Yani sürdürülebilir bir durumda değil. Yakında satılsa bile kimse alacak durumda değil. Allah inşallah da satılmaz. Çünkü satılırsa başkanın eline geçebilir bu arada. Onu da net olarak söyleyeyim. Yani bu şekilde sürdürülebilir bir Galatasaray olması çok zor. Ümit ederim ki Dursun Başkan'ın ekibine yeni gelecek kişiler bu gerçekleri görür ve kendi çakalarını, kendi reklamlarını, kendi şirketlerini ön plana çıkarmaktan ziyade Galatasaray'ı severler ve Galatasaray'ı ön plana çıkartırlar. Bakalım, göreceğiz. Dediğim gibi Okan Buruk'la ilgili artık söyleyecek bir şey yok. Her şey ortada, her şey görüyorsunuz. Oynanan futbolu, yapılan değişiklikleri, yapılamayan işleri, hep bir bahaneler, hep işte yedek futbolcularım istedikleri gibi oynamadı, yok öyle oynamadı ama kimse sormuyor ki bu 11'i kim çıkarttı? Fatih Hoca'nın zamanında da ben aynı şeyleri söylüyordum. Bu 11'i kim hazırladı kardeşim sen? Bu 11'i kim sahaya sürdü sen? Bu 11 ile ilgili yapılacakları kim anlattı sen? Bu 11'in değişikliklerini kim yaptı sen? Bu maça bu takımı içeride kim konuştu sen? Devre arasından çıktıktan sonra yaptığın değişiklikleri kim yaptı? Gene sen. Kim yapıyor? Okan Buruk. Kusura bakmayın. Her şey Okan Buruk'a yazar. Eğer bir oyuncu antrenmanda iyi değilse kadroya koymazsın. Binega oynadı Allah'tan genç. O da alıp almayacağımız belli değil. Kiralık. Sovat. Boya kiralık. Lang kiralık. Bunlar kiralık geldi bize. Yani satın alma opsiyonu var ama mecburi değil. El alemin oyuncusunu oynatıyoruz. Lang geldiğinde böyle miydi? Lemina geldiğinde böyle miydi? Lemina İngiltere yılın futbolcusu olmaya adaydı. Şimdi top toplayıcı pozisyonunda. Lanka keza öyle top toplayıcı pozisyonunda. Yani adamın bir de takıma gelen hiçbir futbolcu yukarı da çıkmadı. Yani yukarı çıkan, kendini geliştiren de bir futbolcu yok. Aynı futbol, aynı kısır döngü devam ediyor. At topu ileri, at topu geri. Ondan sonra çevir. Ne yaptığın belli değil. İşte bir araya paslar atarak bir şey yapmaya çalışıyorsun. Sane arkadan kaçan adamı görüyor Allah'tan da.
Oraya bir pas atıyordu, gol atabiliyorsun. Bunları bir önceki maç deniyorsun, bu maçta hiç denemiyorsun. Aynı futbolcular sahada. Eğer sen taktiksel olarak aynı şeyleri takıma çalıştırırsan 30 kişiye, 25 kişiye Hasan girer, Ömer çıkar, Ömer girer, o çıkar, bu girer, bu çıkar da yani Barış girmiş, Yunus çıkmış, Yunus çıkmış, Sané girmiş, Lang girmiş falan filan. Yani sadece şu değişir. Yani Lang'ı aldığında sol ayağı, sağ sol ayağı daha iyi. Şut attırabilirim, şunu yaptırabilirim. Sané'nin sadece sol ayağı var, bunu yaptırabilirim. Barış'ın bu meziyeti var, bunu yaptırırım ama bunları nereye koşacağını, nasıl koşacağını, nasıl pozisyon almaları gerektiği, topu nasıl dağıtacakları, kimin nereye koşu yapacağı, top kimdeyken nasıl paslaşarak daha iyi içeri topu koyup gol atabileceğimizi çalışmadan o kadar belli ki işte geldik bu duruma. 3 tane teknik direktör, hepiniz yoruldunuz. İyi maçlara çalıştınız. Bu maçları da saldınız. 4 haftada kala bize Fenerbahçe'ye iç sahada yeneceğiz mi, yenileceğiz mi ki geçen sene de biliyorsunuz 1-0'da yenildik. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Beni dinlediğiniz için, yayına katılım gösterdiğiniz için, beni takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu hızlı bir yayın oldu. Hafta sonu derbi müsabakası var. Bakalım göreceğiz. Hakkımızda hayırlısı neler olacak. Ama durum pek iç açıcı değil. Sakın hakem, Yasin falan sığmayın böyle şeylere. Dediğim gibi oturun çalışın kardeşim. Adam gibi çalışın. Sabah akşam çalışın. O takımın eksiklerini bulun. Bunu takıma videolarla anlatın. Taktiksel idmanlarda bunları üstünde çalışın. Pazara kadar vaktiniz var. Tatil yapacak durum değil. Pazardan sonra zaten Anya Konya belli olacak. Kazandığından şampiyonsun. Ondan sonra iş bitiyor zaten neredeyse matematiksel olarak. Garantiliyorsun işi. 7 puan, 3 maç 9 puan. Oraları yani bir beraberlikle işi çözebilecek hale geliyorsun. O yüzden gözünüzü seveyim. Yapmanız gerekeni yapın. Bundan sonrasında oturacağız, konuşacağız. Ama inşallah Dursun Başkan'a bir rakip çıkar diyeceğim ama pek öyle gözükmüyor. Kimsenin de bir rakip olacak durumu yok. Bir dönem daha Dursun Başkan'la beraberiz ama Dursun Başkan ümit ederim ki artık daha da divanda futbol bilmiyorsunuz. Bu adamlara lütfen bir yardımcı koyun diyenlere de sırıtarak, kızarak cevap vermez. Hepinize sevgiler, saygılar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şen ve esen kalın, Galatasaray'da kalın.